Sadece hayal kurarak zayıflanır mı ya? Şimdi gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Böyle birkaç dakika yavaş ve derin nefesler alın gözleriniz kapalıyken. Olabildiğince nefesinizi yavaşlatmaya çalışın. Sonra kendinizi evinizin mutfağında hayal edin. Kendinizi görün. Evinizin mutfağındasınız. Mutfağın kapısına içeri girer girmez burnunuza çok keskin ve çok güzel bir biçimde bir limon kokusu geliyor. Limon kokusu, her yer mis gibi limon kokuyor mutfakta. Neden böyle anlamıyorsunuz? Bayağı bir limon kokusu var. Sonra gözünüz birden tezgaha ilişiyor ve tezgahın üzerinde son derece iri, böyle pasparlak, sapsarı, çok böyle güzel bir limon görüyorsunuz. O limonun yanına doğru yaklaşıyorsunuz. Limonun yanına doğru yaklaştıkça hissettiğiniz koku daha da artıyor. O kokuyu böyle duymaya çalışın burnunuzda. O kokuyu hissedin. Bıçağı aldınız, limonu kesiyorsunuz. Kestiğinizi görün limonu. Limonu kestiniz, limon 2 parçaya ayrıldı ve o limonu keserken o kadar sulu bir limon ki o limondan böyle damlalar yüzünüze doğru sıçradı hatta keserken. Limonu kestiniz, limonun sapsarı ve sağlıklı içini gördünüz. Limonu alıp böyle bir bardağa sıkıyorsunuz. Sıktıkça suları bayağı bir çıkıyor ve kokusunu daha da keskin biçimde hissediyorsunuz. Limonun üzerindeki böyle pütürcükleri görmeye çalışın. Hatta elinizle dokunup o limonun pütürcüklerini hissedin. O dokusunu, dış dokusunu hissedin. Sapsarı rengini görün. İşte ben bu hikayeyi anlatırken bile ağzım sulandı. Bilmiyorum siz dinlerken eğer gerçekten gözlerinizi kapatıp bunu zihninizde canlandırdıysanız ağzınız sulandı mı? Ama çoğu kişinin şu an ağzı sulanmıştır. Şu an ne oldu? Gerçekten ortada bir limon var mı? Yok. Fakat buna rağmen ağzım sulanıyor. Neden? Beynim adeta limonu görmüşçesine ya da kokusunu duymuşçasına tepki veriyor. İşte buna biz imajinasyon ya da imgeleme ya da zihinde canlandırma tekniği diyoruz. Zihinde canlandırma tekniği nedir? Zihinde canlandırma tekniğinin üstüne kurulduğu görüş şu: beyin gerçekten güçlü bir imgeleme yaparsa eğer bir süre sonra kurgusal olan ile gerçek olanı ayırt edemez. Yani bir şeyi gerçekten güçlü bir biçimde zihninizde canlandırırsanız, yani hayalini kurarsanız bir süre sonra zihniniz, beyniniz adeta onu siz gerçekten görüyormuşsunuzcasına tepki vermeye başlar ve bununla ilgili beyin hücreleri aktive olmaya başlar. Peki bu nasıl oluyor? Bununla ilgili ilk bilimsel çalışmalar sporcular üzerinde yapılmış. Profesyonel sporcuların çoğu zihinde canlandırma tekniğini zaten kullanırlar. İlk yapılan araştırmalardan bir tanesi kayak sporuyla uğraşan sporcular üzerinde yapılıyor. Ve kayak sporuyla uğraşan sporcuların gerçekten bu sporu yaparken vücutlarında hangi kaslar aktive ve beyinlerinde hangi hücreler aktive ölçmek için çeşitli elektrotlar bağlanıyor. Ve gerçekten sporu yaptıklarında beyin hücrelerinin hangileri aktive, beyin bölgelerinin hangileri aktive, kaslarından hangileri aktive ölçülüyor. Ardından bu sporcular karanlık bir odaya alınıyor ve gözlerini kapatıp bu sporu yaptıkları anı güçlü bir biçimde hayal etmeleri isteniyor. Çeşitli telkinler veriliyor ve bu arada yine sporcuların vücutlarına ve beyinlerine çeşitli elektrotlar takılmış durumda ölçümlemeler yapılıyor. Ve bu ölçümlemelerin sonunda görülüyor ki yani sporcu gerçekten sporu yaparken ve zihninde canlandırırken ki ölçümleri karşılaştırdıklarında bilim insanları görüyorlar ki her iki durumda da beyinde birebir aynı yerler aktive. Vücutta ise elbette ki aynı yerler aktive değil, ancak bazı kaslarda çeşitli ufak tefek hareketlenmeler gözlemleniyor. Yani bu bize neyi gösteriyor? Bir şeyi gerçekten hayal ettiğinizde de, gerçekten yaşadığınızda da beyninizde aynı yerler aktive oluyor. Bu bilginin bana faydası ne? Bu bilginin bana faydası şu. Şimdi ben zihinsel imgelemeden ya da zihinde canlandırma tekniğinden nerelerde faydalanabiliriz ondan bahsedeyim.
İki yerde faydalanabiliriz. Bunlardan biri içsel motivasyonumuzu arttırmak için faydalanabiliriz. Mesela zayıflamak istiyorum. Videonun da konusu üzeri. Ya da belli bir mevkiye ulaşmak istiyorum. Ya da belli bir şeyi satın almak istiyorum. Bu şeyi, yani bu hedefi koyduktan sonra düzenli biçimde o hedefi her gün zihnimde canlandırdığımda, o hedefe ulaştığım anı, mesela diyelim ki 10 kilo vermek istiyorum. 10 kilo zayıf halimi her gün zihnimde canlandırdığımda benim o hedefe ulaşmak için gerekli olan şeyleri yapmaya karşı içsel motivasyonum artıyor. Yani o hedefi ulaşmak için neler yapmam gerekiyor? Spor yapmak mı? Diyet yapmak mı? Bunlara karşı olan motivasyonumu güçlendirmiş oluyor. Yani harekete geçme ihtimalimi arttırıyor, bu bir. İkincisi, görünen o ki kaslarımı da etkiliyor. Yani belli bir miktar gerçekten de zayıflamamı sağlıyor. Nasıl yani diyeceksiniz? Bununla ilgili de spor akademileri tarafından yapılmış araştırmalar var. Vücut geliştirmeyle ilgilenen kişilerle ilgili yapılmış bir araştırmada bir grup sadece ağırlık çalışıyor. İkinci grup ise ağırlık çalışmanın yanı sıra zihinde canlandırma egzersizi yapıyor. Ve her iki grup belli bir süre sonra kas gelişimleri karşılaştırıldığında görülüyor ki ağırlık çalışmasının yanı sıra zihinde canlandırma egzersizi yapmış kişilerin kas gelişimleri daha güçlü, daha fazla. Yani evet, zihinde canlandırma tekniği gerçekten de vücudum üzerinde de etkili. İyi, güzel, hoş. O zaman ne yapacağım? Yatacağım. Kendimi zayıflamış olarak mı düşüneceğim? Valla benim size tavsiyem şu: sadece bunu kullanmayın. Bunu sporla ve diyetle tabii ki birleştirin. Ama ikisini birleştirdiğinizde, daha doğrusu üçünü birleştirdiğinizde, spor, diyet artı zihinde canlandırmayı da eklediğinizde hem daha motivasyonlu olacaksınız hem de zayıflama miktarınız gerçekten de artacak. Şimdi zihinde canlandırma iyi, güzel de peki bu nasıl yapılıyor? Bunu yaparken çok basit. Yatın, uzanın bir yere, gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Neden? Odaklanmanızı kolaylaştırıyor çünkü. Yani gözlerim kapalı olmadığı zaman beyne çok sayıda veri girişi oluyor. Dolayısıyla bu odaklanmayı zorlaştırıyor. Gözlerini kapat. Kendini gerçekten o hedefe ulaşmış şekilde hayal et. Kaslarını güçlendirmekse kaslarının güçlenmiş olduğunu ya da zayıflamaksa zayıfladığını hayal et. Zayıflamış halini hayal et ve bir süre sonra göreceksin ki gerçekten de, eğer tabii diğer yapman gereken şeyleri de yaparsan, senin içsel motivasyonun üzerinde ve zayıflaman üzerinde etkisi var. Bunu yaparken olabildiğince bütün duyu organlarını işin içerisine sok. Yani diyelim ki kendini zayıflamış olarak hayal ediyorsun. Bir, renkleri işin içerisine sok. Mesela nasıl bir ortamdasın? Renkleri olabildiğince canlı gör. Hangi kıyafet var üzerinde? Ne renk? O kadar parlak bir şekilde imgele ki zihninde. Rengi bir kere kullan. 2. Kokuları kullan. 3. Dokunsal, duyusal durumu kullan. Yani mesela o sırada esen rüzgarı hissetmeye çalış. Olabildiğince konsantre ol yani bu görüntüye. Olabildiğince güçlü bir imgeleme yap ki ne kadar güçlü yaparsan o imgelemeyi, etkisi o kadar güçlü olacak içsel motivasyonunu arttırması açısından ve belki de yağlarını ve kaslarını etkilemesi açısından. Şimdi düşüncelerimiz, duygularımız gerçekten de bedenimizi etkiliyor. Zihnimiz gerçekten de bedenimizi etkiliyor. Bununla ilgili yapılmış çok araştırma var ama bunları böyle topluca görebileceğin kitaplardan bir tanesini önermek istiyorum. Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Bruce Lipton, kendisi hücre biyoloğu. Hücre biyoloğu. Kendisi aynı zamanda da genetikle ilgili çalışıyordu zannediyorum. Evet, genetik bilimci ve hücre biyoloğu Profesör Doktor Bruce Lipton'ın düşüncelerimizin, duygularımızın hücrelerimizi, vücudumuzu, dokularımızı, organlarımızı nasıl etkilediğine dair bir sürü araştırma sonucuna yer verdiği güzel bir kitap. Eğer bu konulara ilgiliysen bunu öneririm. İyi zayıflamalar dilerim o halde.